Ekran rehberinden herkese merhaba. Bugün masamızda üzerinden yıllar geçse de eskimeyen, her izlendiğinde farklı bir tat bırakan bir başyapıt var. 1985 yapımı Züğürt Ağa. Merhabalar. Bu film aslında bildiğimiz o klasik ağ filmlerinden çok daha derin bir meseleyi, yani bir toplumsal dönüşümü ele alıyor. Kesinlikle öyle. Genellikle Yeşilçam'daki ağa hikayeleri hani hep kişisel bir intikam veya cezalandırma üzerine kuruludur. Evet, Kibar Feyzo gibi mesela. Aynen. Kibar Feyzo'da Maho ağa, sistemin değil Feyzo'nun bireysel eylemiyle cezalandırılır, vurularak öldürülür. Ya da ne bileyim Şark Bülbülü'ndeki Zülfü ağa. Korkudan bayılıyordu. Evet, Şaban'ı görünce korkudan bayılır. Bunlar hep kişisel hesaplaşmalar. Ama işte Züğürt Ağa'yı ayıran temel nokta tam da bu. Burada ağayı cezalandıran belirli bir kişi değil, Sistemin kendisi. bizzat değişen zamanın kendisi. Onu yenen, yeni gelen sistemin acımasız çarkları. İşte bu sistemsel ceza meselesi çok ilginç. O zaman gelin bu çöküşün nasıl adım adım geldiğini, Haraptar köyündeki o düzenin nasıl yıkıldığını ve bir ağanın şehirde nasıl yok olduğunu detaylarıyla inceleyelim. Harika olur. Hikaye, Haraptar köyündeki o meşhur güreş sahnesiyle başlıyor. Ağa güreşi kazanıyor ve bütün köy bir anda ziyafete koşuyor. Bu sahne aslında bize en baştan ne anlatıyor? O sahne filmin DNA'si gibi adeta. Ağanın gücü ve otoritesi aslında bir performansa ve bir karşılığa dayanıyor. Yani o güreşi kazanıp gücünü sergilediği sürece köylüye ziyafet verebiliyor. Köylü de bu ziyafet olduğu sürece ağaya sadakat gösteriyor. Tam olarak bu. Dikkat ederseniz marabalardan biri izninle ağam, ziyafetler başlasın diyor. Ve onay alır almaz. Onay alır almaz, saniyeler önce yaşa ağa diye bağıran o kalabalık, ağayı unutup yemeklere hücum ediyor. Bu feodal düzenin temelindeki o karşılıklı çıkar ilişkisinin, o pamuk ipliğine bağlı sadakatin mükemmel bir özeti. Yani ağa sağladığı sürece var. Tam bu kırılgan düzen devam ederken köye iki yabancı geliyor ve bütün dengeleri sarsıyor. Biri, marabalıktır işimiz diyerek köye sığınmaya çalışan Keket Salman. Diğeri de yıllar önce köyü terk edip şehre yerleşmiş olan Abuzer. Bu iki karakter ağanın sonunun başlangıcını simgeliyor sanki, değil mi? Tam olarak öyle. Keket Salman, sistemin içindeki o çürümeyi, yozlaşmayı temsil ediyor. O düzenin kurallarını kendi lehine bükebilen, manipülasyonla hayatta kalan bir parazit gibi. Diğer yanda da Abuzer var. Evet, Abuzer'de dışarıdan gelen tehdidi. Yani şehrin cazibesini ve o kapitalist düzenin sat her şeyi, gel diyen sesini temsil ediyor. Ağa Abuzer'e kuraklıktan, bankadan kredi alamadığından dert yanıyor. Yağmur yağmıyor, rahmet yok diyor. Aynen. Abuzer'in çözümü ise çok net. Ne diye bu rezilliği çekersin be ağa? Sat her şeyi, gel benim gibi şehre. Bu cümle film boyunca ağanın aklında bir kurt gibi dönüp duruyor resmen. Ağa sadece ekonomik olarak değil, kişisel olarak da tam bir kapana kısılmış durumda. Bir yanda karı isterim diye tutturan, sürekli karısını döven yaşlı babası. Diğer yanda da kuraklık ve köylünün bitmek bilmeyen talepleri var. Tam bir sıkışmışlık hali. Bu sıkışmışlık içinde köylü Yağmur doğasına çıkmak istiyor ama orada da bir gurur meselesi patlak veriyor. Doğaya çıkmak için ağanın gelip elini öpmesini istiyor. Ve ağanın tepkisi o eski feodal gururun son çırpınışları gibi. Ağanın el öptüğü de nerede görülmüştür ha? Bu onun kimliğinin temeli aslında. Kesinlikle. O el öpen değil, el öptürendir. Bu kimlikten taviz vermek, bütün otoritesini kaybetmekle eşdeğer onun için. Ancak bu gurur, onu çevresinde olup bitenlere karşı körleştiriyor. İşte bu körlükten faydalanan da Kekeç Salman oluyor. Ağanın huzuruna çıkıp sergilediği o tiyatro inanılmaz. Müthiş bir performans. Yere kapanmalar, kekeç kulun sana kurban olsun ağam diye yalvarmalar, hasta çocuğunu, zavallı karısını öne sürmesi. Hatta ağanın boş çizmelerine bile yalvararak saygı gösteriyor. Bu aslında neyin göstergesi? Bence Salman'ın ne kadar zeki bir manipülatör olduğunun kanıtı. Kesinlikle. O, ağanın gururunu, merhametini ve o ağalık kimliğinin gerektirdiği sorumluluk duygusunu nasıl sömüreceğini çok iyi biliyor. Ağanın feodal kodlarını ona karşı kullanıyor. Ağa ise bu oyunu göremiyor.
Göremiyor çünkü hala eski dünyanın kurallarıyla düşünüyor. O sırada tek başına tarlaya gidip birimiz bir hata yaptı ama kim diye kendini sorgularken asıl hatanın yanı başında, konağında olduğunu fark edemiyor. Salman'ın masum olmadığını ise çok geçmeden anlıyoruz. Onun önceki köyünden hırsızlık yüzünden kovulduğunu. Hı hı. Hatta kardeşi Kiraz da bunu yüzüne vurunca şiddet uyguluyor. Karakterin o karanlık yüzü yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu sırada ağa çaresiz kalıp şeyhin elini öpüyor ve yağmur duası yapılıyor. Ama sonuç tam bir fiyasko. Sadece birkaç damla yağmur yağıyor. Evet. Bu sahne çok sembolik. Yağmur doğasının başarısız olması aslında ağanın sadece dünyevi değil, manevi otoritesinin de sonunun geldiğini gösteriyor. Eskiden belki de duası kabul gören, toprağına bereket getiren o kutsal figür artık yok. Doğa bile sırtını dönmüş gibi. Aynen. Geleneksel yöntemler artık işe yaramıyor. Şeyhe, senin gibi şeyhin ancak 5 damla düşürdün diye bağırması aslında kendi çaresizliğine isyanı. Manevi otorite çökünce sıra siyasi otoritenin çöküşüne geliyor ve filmin en vurucu toplumsal eleştirisi olan seçim sahnesine geliyoruz. Ah evet, o sahne. Şeyh, ağaya karşı aday oluyor ve köylüye cennetteki tapunuz diyerek Arapça yazılı kağıtlar dağıtıyor. Bu sadece bir seçim vaadi değil, çok daha fazlası. Bu, modern siyasetin en ilkel ve acımasız yöntemlerinin feodal bir toplulukta nasıl işlediğinin dersi niteliğinde. Şeyh, soyut bir vaatle, yani insanların en kutsal inançlarını ve ahiret umutlarını sömürerek somut bir güç elde ediyor. Köylü o kadar çaresiz ki. Evet, köylü bu dünyadaki sefaletinden o kadar bıkmış ki öteki dünyaya yapılan bir yatırımı daha mantıklı buluyor. Ağanın önce bu dünyadan bir tapu alın diye haykırması. Çok haklı bir isyan aslında. Rasyonel bir isyan ama artık kimsenin duymadığı bir çığlık gibi kalıyor. Seçimi kaybeden ağa, acısını yine en zayıf halkadan yani marabadan çıkarıyor. Paylarını 3'te 2'den 3'te 1'e düşürüyor. Traktör alıp birçoğunu işsiz bırakacağını söylüyor. Yani o koruyucu, kollayıcı baba figürü gidiyor. Yerine intikamcı ve pragmatik bir toprak sahibi geliyor. Ben yandım, biraz da siz yanın diyor. Bu ağanın dönüşümündeki en kritik anlardan biri. Köylü onu terk edince o da köylüyü terk ediyor. Aradaki o zımni feodal anlaşma, yani sadakate karşı koruma anlaşması tek taraflı olarak feshediliyor. Ve ağa artık bir ağa gibi değil, daha çok modern bir kapitalist gibi davranmaya başlıyor. Aynen öyle. Kârını maksimize et, maliyetleri düşür. Ama bu yeni role de hazır değil. Bu hamlesi aslında sonunu getiren domino taşını deviriyor. Çünkü bu karardan sonra umutsuzluğa kapılan köylü Keket Salman'ın kucağına düşüyor. Salman, burada öleceğinize şehirde ölün diyerek fitili ateşliyor ve son darbesini vuruyor. Ağanın buğday silosunu soyduruyor. Hem de ne zaman? Ağanın babasının Kiraz'la olan düğün gecesinde yapılıyor bu. Çok ironik değil mi? Bir yanda zoraki bir evlilikle eski düzen devam ettirilmeye çalışılırken, diğer yanda o düzenin temeli olan zenginlik yani buğday çalınıyor. Ve Salman'ın ikiyüzlülüğü burada zirveye ulaşıyor. Kesinlikle. Soygunu organize eden kendisi olmasına rağmen ağanın yanına gidip suçu köylülerin üstüne atarak onu kışkırtıyor. Ağa öfkeyle köyü bastığında ise bomboş bir manzarayla karşılaşıyor. Herkes gitmiş. İşte o an ağa için her şeyin bittiği an. Artık ağalık yapacağı bir köylü, hükmedeceği bir toprak kalmamıştır. Ve o unutulmaz sahne. Astığı "Satılık köy harapdar" tabelası. Bu sadece bir emlak ilanı değil. Değil, değil. Bu bir devrin, bir yaşam biçiminin, feodalizmin resmen ölüm ilanı. Ağalık düzeni kendini tasfiye ediyor. Alıcıların da ağanın partisinden yani modern siyasetin temsilcilerinden olması da çok manidar. Evet, eski düzen yeni düzene mülkünü devrederek sahneden çekiliyor. Buradan sonra ağa için yeni bir hayat başlıyor. İstanbul. Ama bu yeni bir başlangıçtan çok bir düşüşün son perdesi. Ağalıktan marabalığa geçişi. Aynen. İstanbul'da yaşadıkları adeta bir başarısızlıklar silsilesi. Her denemesi hüsranla sonuçlanıyor. Evet, devren aldığı dükkanı işletemiyor, domates satmaya kalkıyor, kamyonu çekiliyor, sonra motoru yanıyor. Şehir, onun eski dünyadan getirdiği hiçbir kuralı, hiçbir mantığı kabul etmiyor. Çünkü şehir bireysel ilişkilerle değil, bürokrasiyle, kurallarla, mekanik yasalarla işliyor. Doğru, ağanın köydeki gücü kişisel otoritesinden geliyordu. Şehirde ise o
isimsiz bir birey. Zabıta için o sadece kuralları ihlal eden bir seyyar satıcı. Tam olarak bu. Bu onun kimliğinin şehirdeki anlamsızlığını gösteren acı bir ders. Bu çöküşün belki de en dokunaklı anı Sadık kahyası Müsellim ile vedalaştığı sahne. Üzerindeki son değerli eşyaları ona verip Ağalık eskiden kaldı, seni azat ettim. Benle kaldıkça halin daha da harap olur, diyor. Bu an ne anlama geliyor? bence bu onun kendi kimliğinden resmen feragat ettiği an. Kesinlikle katılıyorum. Müsellim'i azat ederken aslında ağalık kimliğini de azat ediyor. O kimliği kendi elleriyle toprağa gömüyor. Bu bir yenilginin kabullenilişi. Artık koruyup kollayacağı kimsesi kalmamış. Evet, bu sorumluluğu taşıyacak gücü olmadığını itiraf ediyor. Bu sahneden sonra o artık sadece adı olmayan, sıradan bir adam. Düşüşü burada da durmuyor. Balon satarken elindeki tüm balonlar uçup gidiyor umutları gibi. Karısı çocuklarını alıp onu terk ediyor. Ve son olarak Kiraz'ın verdiği altınların parasının olduğu ceketle çalınınca kelimenin tam anlamıyla sıfırı tüketiyor. Filmin son sahnesi ise bütün bu trajedinin görsel bir özeti. Bir zamanların heybetli züğürt ağası ayağındaki ikonik çizmelerini satmış, İstanbul'un kalabalığında bir seyyar tezgahta çiğ köfte satıyor. Bu sahnenin sembolik anlamı çok derin. Sadece fakirleşmiş olması değil yani. Ondan çok daha fazlası. O sadece para kazanmak için bir yiyecek satmıyor. Kendi kültürünün, yani kırsalın, doğunun bir parçasını, çiğ köfteyi, şehirde bir meta olarak satmak zorunda kalıyor. Yani feodal düzenin temsilcisi. Evet, feodal düzenin temsilcisi, kapitalist sistemin içinde en alt basamaktaki bir sokak satıcısına dönüşerek o sistem tarafından yutulmuş ve etkisiz hale getirilmiş oluyor. Bu, bir kişinin değil, bir sınıfın, bir düzenin nasıl eriyip yok olduğunun en vurucu görüntüsüdür. Bu yüzden Züğürt Ağa bir komediden çok derin bir toplumsal dram. Güldürürken düşündüren, hatta içini acıtan bir yapım. Bu başarısı da aldığı ödüllerle kanıtlanmış zaten. Evet, 1986'da Altın Portakal'da en iyi senaryo, en iyi yardımcı kadın oyuncu, bir de en iyi müzik ödüllerini alıyor. Yönetmeni de ödül alıyor. Aynen. Yönetmeni Nesli Çölgeçen de Uluslararası İstanbul Sinema Günleri'nde en iyi film ödülünü kazanıyor. Bu ödüller filmin sadece seyirci nezdinde değil, sinema otoriteleri tarafından da ne kadar önemli bir yere konulduğunu gösteriyor. Her sahnesi, her diyaloğu üzerine saatlerce konuşulabilecek katmanlı bir eser. Gerçekten de öyle. Umuyoruz bu sohbetimiz filmi bu gözle yeniden izlemek isteyenler için keyifli bir rehber olur. Sohbetimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sohbetimizin sonuna gelirken ufak bir hatırlatma yapalım. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Evet, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca gibi daha bir sürü seçeneğimiz mevcut. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. O zaman son sözlerimize sizlere veda edelim. Ekran rehberine Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları da belirleriz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.